Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 18 Kasım 2023 tarihinde Azerbaycan, Ermenistan ve İran konusunda ihtilafa neden olan Zengezur Koridoru hakkında video paylaştı. Başbakan Paşinyan, yayımlanan videoda Türkiye ve Azerbaycan ile tüm transit ticaret yollarının güvenli bir şekilde açılmasını önerdi. Zengezur'dan geçen yolu ise Barış'ın Kavşağı projesi adıyla duyurdu. Videoda projenin nasıl işleyeceği ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca yayımlanan video ise en dikkat çeken ayrıntı, Ermenistan'ın bir dönem işgal ettiği Karabağ üzerindeki iddiasından tamamen vazgeçtiğini bir kez daha vurgulaması oldu. Ermenistan hükümeti Barış'ın Kavşağı projesini sunuyor. Açık sınırlar, altyapılar, ekonomik, siyasi ve kültürel bağlar. Bunlar bölgemizde uzun vadeli barışın tesis edilmesi için gerekli koşullardır. Barış'ın Kavşağı projesi, yeni altyapıların oluşturulması veya mevcut altyapıların kapsam ve kalitesinin artırılmasıyla ilgili. Ermenistan, karayolu altyapıları için Ermenistan-Azerbaycan sınırlarında Kayan, Sok, Karahunj yakınında, Enci-Çakot ve Yaraskeç yakınında olmak üzere 5 kontrol noktası kurmaya ve ayrıca Ermenistan-Türkiye sınırında Akurik ve Margara'da karayolu altyapıları için 2 kontrol noktası kurmaya hazır. Ermenistan Cumhuriyeti topraklarındaki 4 demiryolu bölümünü restore ederek Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki iletişimi sağlamaya hazırlanıyor. Ermenistan, Narna-Adzor-Agarak demiryolu bölümünü restore etmeye ve sınırlara yakın kontrol noktaları kurmaya, Yeraşk'tan Nahçıvan sınırına kadar olan demiryolu bölümünü restore etmeye ve Yeraşk'ta bir kontrol noktası kurmaya, Gümrü'den sınıra kadar demiryolunun tükenen kısımlarını restore etmeye hazır. Türkiye'nin Akurik'te bir kontrol noktası kurması gerekiyor. Ayrıca Ermenistan, Hrazdan'dan Kayan'a giden demiryolunun tükenen kısımlarını onarmaya ve Kayan'da bir kontrol noktası kurmaya hazırlanıyor. Bu, bölgedeki tüm ülkeler arasında yeni bağlantılar yaratacaktır. Barış Kavşağı'nın ilkeleri, karayolları, demiryolları, havayolları, boru hatları, kablolar ve elektrik hatları da dahil olmak üzere tüm altyapıların, geçtikleri ülkelerin egemenliği ve yargı yetkisi altında çalışmasıdır. Her ülke kendi topraklarındaki devlet kurumları aracılığıyla araçların, yüklerin ve insanların kendi topraklarından geçişi de dahil olmak üzere tüm altyapının sınırını, gümrük kontrolünü ve güvenliğini sağlar. Tüm altyapılar hem uluslararası hem de yurt içi ulaşım için kullanılabilir. Ülkeler tüm altyapıları karşılıklılık ve eşitlik esasına göre kullanabilir. Bu ilkeler doğrultusunda sınır ve gümrük kontrolleri karşılıklı rıza ve anlaşma yoluyla kolaylaştırılabilmektedir. Demiryollarının ve karayollarının eksik bölümleri onarılıp altyapının kilidi açıldıkça, birleşik bir bölgesel demiryolu aracılığıyla Basra Körfezi, Umman Körfezi, Karadeniz, Hazar Denizi ve Akdeniz arasında kesintisiz bir bağlantı kurmak mümkün hale gelecektir. Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti, bölgenin barış ve istikrarına kendi payına düşeni yapma ve barışın kavşağını inşa etmek için pratik önlemler alma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit eder. Harp tarihine adını altın harflerle yazdıran Azerbaycan ordusu önce 44 günlük bir mücadeleyle 30 senelik işgali bitirdi. Daha sonra da 24 saat gibi kısa bir sürede Karabağ'daki terör unsurlarını temizledi. Azerbaycanlı soydaşlarımız seneler süren hasretin sonunda topraklarına kavuştu. Sıra Zengezur koridorundaydı. Batı'nın ve Amerika'nın desteğini alan Paşinyan, Zengezur koridorunun açılmasına her ne kadar yeşil ışık yaksa da zorluk çıkarıyordu. Bu durumdan sıkılan Azerbaycan alternatif yollar geliştirmek için çalışmalara başladı. Haftalardır İran'la ortak bir çalışma üzerinde oldukları konuşuluyordu ancak detaylar kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan bu işin önünü açmazsa koridor İran'dan geçecek demişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev sonunda beklenen projeye dair açıklamalarda bulundu ve Zengezur koridoru artık öncelik değil dedi. Zengezur koridoru fikrinden tamamen vazgeçmedik diyen Hacıyev, ancak artık Azerbaycan İran'la birlikte benzer bir
proje oluşturma fırsatına sahip dedi. Hacıyev, gündemimiz sadece ikili işbirliği çerçevesinde ulaşım bağlantıları kurmaktı. Zengezur projesi halen masada ama Ermeni tarafının bu projeyle gerçekten ilgilendiğini daha çok göstermesi gerekecek dedi. Bu açıklamalar üzerine panikleyen Paşinyan, projeyle gerçekten ilgilendiğini uluslararası arenada gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayan İpek Yolu Forumu'nun açılışında konuşan Ermenistan lideri, Barış'ın Kavşağı isimli bir projenin sunumunu yaptı. Bu sunumda Zengezur Koridoru'da bulunuyordu. Paniklediği aşikar. Çünkü Zengezur Koridoru sadece Türk dünyasına değil, her gün daha da kötüye giden Ermenistan'a da nefes olacaktı. Each country, through its state institutions, in its territory ensures border, customs control, and security of all the infrastructures, including the passage through its territory of vehicles, cargo, and people. All infrastructures can be used for both international and domestic transportation. Countries use all the infrastructures on the basis of reciprocity and equality. In accordance with these principles, border and customs controls can be facilitated through mutual consent and agreement.